Gerçekten mi? Beni bununla mı korkutacaksın? Dostum, Türkiye'de yaşıyoruz. Korkunç daha fazla şey var. Herkes saçma bir şeylere illaki para vermiştir, değil mi? Peki paranızı harcadığınızda en çok pişman olduğunuz bir ürün veya bir yer var mı? Benim var. Selam, ben Taybe. Taybe Boş Yapıyor serisine hoş geldiniz. Bugün size paramı harcadığıma pişman olduğum korku evi maceramı anlatacağım. Hayır, öyle bir şey değil. Korku evlerini her zaman saçma bulmuştum. Neden korkmak için para ödemek isteyeyim ki? Diyeceksiniz ki o zaman neden korku evine para ödedin? Hadi size baştan her şeyi anlatayım. Geçen sene arkadaş grubumuzda Erasmus projesiyle yurt dışına çıkacak olan bir arkadaşımız vardı. Ve bu yüzden son bir kez buluşalım diye hep beraber grupça Eskişehir'e gitme kararı almıştık. Günümüz gayet güzel geçmişti. Fakat yapacak bir şey kalmadığında bir bankta öylece oturup ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Tren garında bekleyemezdik. Çünkü trenimizin gelmesine daha 2 saat vardı. Ve arkadaşımız ile son günümüz olduğu için günü doya doya geçirmek istiyorduk. Sonra grubumuzdan birisi çıkıp korku evine gidelim mi demişti. Kıyafetlerimiz, daha doğrusu benim kıyafetim korku evi için pek uygun değildi. Üstümde bir elbise, ayağımda topuklu bir ayakkabı vardı. Başta herkes yok be dese de en sonunda hem güzel bir anı olur hem de yapacak başka bir şey yok deyip Google'dan korku evlerine bakmaya başladık. Yakınımızda sadece 2 tane korku evi vardı ve birisini aradığımızda randevusuz alamıyoruz demişlerdi. Diğerini aradığımızda ise gelebilirsiniz, boşluğumuz var denmişti. Biz de daha fazla zaman kaybetmeden hemen korku evinin olduğu yere gittik. Kapıda bizi 2 genç karşılamıştı. Yaşları taş çatlasın 16-17 idi. Genç olmaları tabii ki sorun değildi ama o kadar yüzsüz davrandılar ki hem kaba konuşuyorlardı hem de istenmiyormuşuz gibi davranıyorlardı. Paramızı aldıktan sonra tuvalete gitmek isteyen varsa söylesin demişlerdi ve biz bütün herkes tuvalete gitme kararı almıştık. Ve bu yüzden ilk 10 dakikamız tuvalete gitmekle geçmişti. Çocuklar teker teker bizi içeri sokup tuvalete götürüyor ve geri getiriyorlardı. Sıra bana geldiğinde çocuk benim tuvaletten onları duymayacağımı sanmış olacak ki bizim hakkımızda ağza alınmayacak birkaç şey söyledi. Tabii arkadaşımızın son günü diye bütün günün içine etmeyeyim, kavga çıkartmayayım, kafamı girmeyeyim diye sessizce içeride işimi hallettim ve dışarı çıktım. Dışarı çıktığımızda çocuklardan birisi kırmızı ışık yandığında içeri girin dedi ve kapının üstündeki ışığın olduğu yeri gösterdi. Ardından kapıyı kapattı. Neredeyse 10 dakika boyunca kırmızı ışığın yanmasını bekledik ama ışık muhtemelen ya arızalıydı ya da az yanıyordu ki en son birisi hoparlörden "Işık yanıyor, artık içeri girin" demişti. İçeri ilk girdiğimizde karanlık bir odadaydık ki klasikleri bu. Bize kurallar sayıldı. İşte ışık kapalıyken hareket etme, eğer canavara dokunursan o da sana dokunur, oyunu bitirmek istiyorsanız hep beraber karar vereceksiniz vesaire vesaire. Ve oyun en sonunda başladı. Tabii bu herkesin ilk korku evi deneyimi olduğu için İlk başta herkes gergindi. Ta ki hoparlörden çakonun sesi gibi bir ses çıkana kadar. Eğlenceli olacak. Ve bu yüzden bütün ciddiyetimiz orada yerle bir oldu. Sürekli gülmemizden ve Neden bu kadar ciddisin? dememizden kaynaklı dış ses sürekli bize kızıyor ve susmazsak elektroşok cihazıyla şok vereceğinden bahsediyordu. En son baktı bizi korkutamıyor. Susmazsanız oyunu bitiririm diyerekten bizi tehdit etti ve tabii ki de herkes kişi başı 400 TL ödediği için susup oyuna odaklanma kararı almıştı. Duvarda silik yazıları kırmızı ışıkta okumaya, karanlık yerlere ellerimizi falan sokmaya, şifreler çözmeye ve duvarları ellemeye falan başladık. Puzzle çözerken arada ışık gidiyor, yerimizde sabit duruyor ve aramızda maskeli birisi hareket ediyordu. Arada salak saçma kendini yere atıyor ve havaya elindeki elektroşok cihazını sallıyordu. Kapıyı açmayı başardığımızda şako sesli adam "Arkada kalan elektroşok yer" dediği an "Ha öyle mi? Arkadaşlar önden buyurun, ben zaten bu ayakkabılarla koşamam" deyip arkada kaldım. Arkamı döndüğümde maskeli adam ile birkaç saniye bakıştım ve "Abi bununla mı bizi korkutacaksın cidden" der gibi adamı baştan aşağı süzdüm. Ve başka bir şey yapmadan merdivenlerden sessizce aşağı indim. Bazı arkadaşlarımın dışında korkan kimse yoktu. Bu yüzden sözde canavar sürekli onları oynuyordu. Canavar arada belirip kendini salak saçma yerlere atıp sonra yine yok oluyordu. Ama korkutucu hiçbir yanı yoktu. En son ayin yapacağımız bir odaya girdik ve odada 7 kişilik grubumuz için yeterli sandalye yoktu. Bu yüzden 2 kişi, birisi ben olmak üzere yere çöküp ayine öyle devam ettik. Şako sesli dış ses
Masadaki kağıdı biriniz ayağa kalkıp sesli bir şekilde okusun. Hepiniz tekrarlayın dedikten sonra bir arkadaşımız kalktı ve yazıları sesli bir şekilde okumaya başladı. Yazılar başka bir dildeydi ama o kadar komikti ki gülmekten söyleyemiyorduk. Sonra şako sesli dış ses yine ortamın içine ederek bizi dışarı atmakla tehdit etti ve yine ciddileşmek zorunda kaldık. Ayin bittikten sonra bize bir sahne izletildi ama ne olduğunu kimse anlamamıştı. Bir bebek falan vardı, tek anladığım oydu. Sonra şako sesli dış ses herkesi teker teker ayağa kaldırıp isimlerini sorup teker teker bir odaya gönderiyordu. Size şöyle örnek göstereyim. Adın ne? Adım Meryem. Tamam Meryem, içeri gir. Tamam, ben hazırım. Ve sıra bana geldiğinde herkese sorulduğu gibi bana da ismim soruldu. Adın ne? Tayybe. Her neyse ne, içeri gir. Sağ ol Şako abi, çok kibarsın. Gir lan içeri. Neyse içeri girdim de ortaya geç dendi ve öyle yaptım. Sözde canavar tekrar içeri girip kendini tekrar yerden yere atmaya başladı. Işıklar kapalıyken etrafta hızlıca koşup yer değiştirmeye çalışıyordu ama ayak sesleri kendini o kadar çok belli ediyordu ki adam nereye gitse kafamla onu takip ediyordum. En son dış ses köşedeki odaya koş dedi ve karanlık bir odaya girmemizi sağladı. Bunu 6 kişiye de yaptı. 7. kişi, sonda kalan arkadaşım ise kendi başına puzzle çözmek zorunda kaldı. Çok aksiyonlu anlar yaşadım dedi fakat kamera kayıtlarına maalesef ki onun videosunu koymamışlardı. Karanlık odada herkes toplandıktan sonra canavar bizi dar bir tünele kovaladı. Dar tünelin içinde sürünüp kaydıktan ve ardından son bir puzzle çözdükten sonra Ankara'nın bağları ile uğurlandık. Açıkçası eğlendiğim tek kısım Ankara'nın bağları eşliğinde oynadığımız kısımdı. Çocuklar yine somurtarak bizi dışarı çıkarttıklarında birkaç güne videoyu size atarız. Bu gerçekten sizin ilk korku eviniz miydi? Diye sormuşlardı. Herhalde bunlar bir avuç kız korkudan bayılırlar diye düşünüyorlardı ama birilerinin onların korku evlerinin hiç korkunç olmadığını söylemesi lazımdı. Açıkçası başka korku evlerinin korkunç olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Çünkü ben bir daha korku evine para ödemem. İlla ki birisinin gelip hadi ben karşılayacağım beraber gidelim demesi lazım. Korku evi videomuz neredeyse 2 hafta sonunda elimize geçmişti. Ve sözde bir hatadan kaynaklı videonun sesi yoktu. Kameralar ses kaydı almamış. Benim tahminimce video kaydında bunların bize ettiği hakaretler duyulmuştu. Bu yüzden geç ve videonun sesi olmayacak bir şekilde videoyu bize atmışlardı. Sizin de böyle paranızı harcadığınızda pişman olduğunuz bir anınız var mı? Varsa yorumlarda anlatabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.